Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün HD Döner'in meşhur patlıcanlı İskender'ini yapıyoruz. Bunun için 400 gram yarım yağlı dana döş kıymam var. Yarım soğanımı güzelce rendeliyorum. Soğanın kendisini değil, suyunu kullanacağız. İyice süzgeçten sıkarak soğanın suyunu kıymamın üzerine koyuyorum. 2 yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyorum. Ben 2 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Bu sizin zevkinize bağlı. Bir çay kaşığı da karabiber koyuyorum. Bütün baharatlar bu. Güzelce yoğuruyoruz. İyice yoğurmak önemli. Ben bir 5-10 dakika kadar kıymamı güzelce yoğuruyorum, sakızlaştırıyorum. Sakız gibi olan kıymamı da bir streç filme koyup rulo haline getireceğim. İyice güzelce şekil verip streç filmle saracağım. Bu kadar basit döner yapmak arkadaşlar. Soğan suyu, yoğurt, karabiber ve tuz. Tabii daha işlemden geçecek. Şimdi streç filmimi güzelce sarıyorum. Kenarlarını toparlıyorum. Ve buzdolabıma göndereceğim. Bu şekilde hazırladığım dönerimi tam bir gün buzdolabımda dinlendireceğim. Buzluğumda donduracağım. Arkadaşlar önce yine patlıcanımızı közleyerek başlıyoruz. Birkaç delik açıyorum patlıcanlarımıza. İçindeki su buharlaşsın diye. Patlıcanım közlenirken ben de güzel İskender'imin harika sosunu hazırlayacağım. Çünkü gerçekten İskender'in sosu da çok önemlidir. Onda da dikkatli olmak lazım. Püf noktaları var. Önce bir yemek kaşığı tereyağımı eritiyorum. Tereyağım eridi. Bir yemek kaşığı domates salçamı tereyağımda güzelce kavuracağım. Bir 2-3 dakika en az güzelce kavurmak, domates salçasının kokusunu çıkartmak önemli. Aynı zamanda domates salçası böyle kendini bırakmalı. Kavrulduğu belli etmeli. Her İskenderci'de soslar değişiklik gösteriyor biliyorsunuz. Bazısı bal gibi çok değişik lezzetli sos oluyor. İşte onun püf noktası, sırrı burada arkadaşlar. Tereyağında güzelce domates salçasını kavurmak, 3-5 dakika pişirmek. Yoksa domates salçasını sulandırdığınız zaman sadece o şekilde domatesin lezzetini alamıyorsunuz sosun. Görüyorsunuz gayet güzel kendini bırakmaya başladı. Yağı içine emdi. İyice erimeye başladı. Şimdi domates salçama çay kaşığının ucuyla tuzumu koyuyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. Yarım çay kaşığı ucuyla hemen çay kaşığımın karabiber koyuyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Bir 2-3 dakika baharatlarla güzelce kavurduk salçamızı. Artık tam kıvamına geldi. Şimdi bu aşamada bir su bardağına yakın, yarım su bardağından fazla su ilave ediyoruz. Salçamız içinde iyice çözdürüyoruz, karıştırıyoruz. Fokur fokur kaynayınca altını kısacağım. Bir 2-3 dakika daha kaynatacağım. Ve sosum hazır olmuş olacak. Çok lezzetli bir İskender sos olacak bu. Salçanın iyice içerisinde erimesine dikkat edin arkadaşlar. Mis gibi de koktu. Yan tarafta da biliyorsunuz patlıcanlarım zaten közleniyor. Bir yandan ikisinin kokusu karıştı. Mutfak bir harika kokmaya başladı. İştahım açıldı şahsen. Şimdi görüyorsunuz hafif hafif kaynamaya başladı. Nefis bir İskender sosu bu. Şimdi altını kısıyorum. Bir 2-3 dakika daha kendi içten içe kaynayacak ve kapatacağım altını. Sosum hazır.
Evet arkadaşlar, közlediğimiz patlıcanlarımızı güzelce ayıklıyoruz. Her zamanki gibi patlıcanları sıcakken plastik poşete koyarsak çok daha kolay çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama çok zor soğuyor. Hala soğumuş değil. Bir miktar İzmir tulumu rendeliyorum. Siz evinizde bulunan peynirinizi rendeleyebilirsiniz ama imkanınız varsa, evinizde varsa İzmir tulumu tuzuyla, yağıyla aynı parmesan peyniri gibi çok güzel bir lezzet katıyor. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı minik minik doğruyoruz. Ufaltıyoruz. Püre haline getirmeyeceğiz yine. Hala sıcak patlıcanlar, ellerken bile zorlanıyorum ama böyle olmasını istiyorum. Çünkü peynir katacağım için peynirle içinde eriyip daha güzel lezzetlenecek. Harika kokuyor bu arada. Patlıcan közü gibi başka bir lezzet, bir koku düşünemiyorum. Allah'ın bir lütfu bu patlıcan. Evet, gayet güzel patlıcanlarımızı ufalttık. Şimdi bu peynirimi içine döküyorum. Peynirimle de şöyle azıcık hemen karıştırıyorum, satır gibi sanki. Daha güzel erisin, karışsın. Koku hemen değişti. Nefis bir lezzet oluyor. Umarım evinizde denersiniz. Çok da kolay. Şimdi bu nefis patlıcanlara biraz da muskat rendeliyoruz. Lezzetine lezzet katacağız. Tam bir bomba. Biraz tuz. Patlıcan tuz kaldırır arkadaşlar. Biraz da çekme karabiber. Patlıcana en yakışan şeyler bunlar. Şimdi tekrar son bir kez şöyle bıçakla keserek karıştırıyoruz. Lezzetler iyice birbirine giriyor ve patlıcanım hazır. Evet arkadaşlar, bunu dün akşam hazırladım. Bir gün bekledi buzdolabımda ve buzlukta. Şimdi bir iki saat önce çıkarttım buzluğundan çünkü çok taş gibi. Taş gibi kesmeyin ki bıçağınız da zarar görebilir. Siz de keserken zarar görebilirsiniz. O yüzden mutlaka birkaç saat önce çıkartın, biraz yumuşatın. Ondan sonra kesin arkadaşlar. Şimdi bunu normal bir bıçakla kesebilirsiniz. Ama benim böyle bir slash makinem var, kesme. Bunun yardımıyla ben şimdi keseceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde makinamdan çekmeye devam ediyorum. Makinemi hatta biraz daha inceltebilirim. Siz bıçağınızla da kesebilirsiniz. Bu işlem bana biraz daha kolay geliyor. Hoş, bu makineye de çok alışık değilim. Bu makineyi de fazla kullanamıyorum ama bıçağımdan kolay geliyor. Daha kolay kesiliyor. Daha dönere benzer oluyor. O yüzden ben bunu tercih ettim. Bu şekilde ince ince döner gibi kesmeye devam edeceğim bütün etlerimi şimdi. Tavama bir tatlı kaşığı kadar tereyağı koydum. Şimdi bu dilimlediğim döner parçalarımı da tavama koyuyorum. Arkalı önlü güzelce kızartacağım. Fazla ince kestim ben. Güzel oldu. Tam döner gibi incecik. Yaprak döner gibi. Hepsini kızartacağım.
Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Tariflerimi beğeniyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve diğer yüzlerce tarifime de şöyle bir göz atın lütfen. Kanalıma abone olur ve videolarımı izler beğenirseniz. Bir de yeni tarifler için bildirim zilini açarsanız gerçekten çok sevinirim. Her gün ben biliyorsunuz ki tarif veriyorum. Ve bildirim zilini açtığınız zaman o tarifleri kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Dönerim de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Anlatamam size. Tam bir yaprak döner oldu. Kıyma döner değil de zannedersiniz et döner. O kadar da pratik ve kolay. Şöyle size yakından dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten et döner gibi oldu. Çok güzel. Mutlaka arkadaşlar bu tarifimi deneyin. Arkadaşlar çok ince olduğu için fazla kızartmıyoruz. Hemen yakmadan çıkaralım. Kızaranları alıyoruz. Nefis koktu. Yoğurt, soğan suyu, karabiber ve tuz. Birebir arkadaşlar dönerciler emin olun bu formülle yapıyorlar. Ben çok uzun yıllar Emmem Kebap'ta, Cabir Kebap'ta çalıştım. Çok sevdiğim sevgili ustalarım her gün kilolarca döner takarlardı. Büyük bir keyifle onları izlerdim. Çünkü ben çok meraklıyımdır. Hem öğreneyim, bir de bizim mesleğimizde ola ki bir ustanız hastalanır, rahatsızlanır, eksik kalır. Sizin de usta yarısı kadar en az bilginiz olması gerekiyor ki işleriniz sekteye uğramadan, misafirlerinizi hissettirmeden hizmetinize devam etmelisiniz. İnanın birebir böyle yapıyorlar. Et dönerin de terbiyesi aynı şekilde yoğurt ve yoğurt suyu ve soğan suyu. Kıyma dönerinde öyle. Evet arkadaşlar, şimdi dönerlerimizi tabağımıza diziyoruz. Harika oldular gerçekten. Bakar mısınız? Gerçek bir yaprak dönerden hiç farkı yok. Çok güzel. Siz de evinizde daha ucuza, daha hijyen, ne olduğunu bilerek yiyebileceğiniz harika dönerler yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. HD'nin o patlıcan, köz patlıcanlı İskender'ini gayet güzel bir şekilde evimizde yaptık. Şimdi soslarını koyacağız. Patlıcanlı sosumuzu dönerimizin hemen yanına koyuyoruz. Diğer başa da harika yoğurdumuzu alıyoruz. Soğuyan sosumu da ısıttım. Tam kıvamına geldi o. Beklerken daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar üzerine bu güzel sosumuzdan döküyoruz. Sosa lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tam kıvamında. Ne sulu ne çok katı. Tam bu yemeğin sosu oldu. Bakar mısınız? HD İskender'den bir farkı var mı? Bir yandan da ocağımda hazırlarken ve sizinle konuşurken bakır sahanımda da tereyağımı cozurttum. Görüyorsunuz. Bunun adeti budur arkadaşlar. Cozur cozur tereyağını da üzerine dökeceksiniz. Evet arkadaşlar, HD İskender'in patlıcan ezmeli İskender'i hazır. Birebir aynı gördüğünüz gibi. Yapılışı gerçekten çok kolay. Sadece püf noktalarına dikkat etmek lazım. Ama inanın oradakinden daha lezzetli, daha güzel ve daha hijyen. Umarım siz de evinizde denersiniz ve yerken de beni anarsınız.
Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun, ellerinize sağlık diyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.